Topkapı Sarayı'ndayız ve çok özel bir şeyi hep beraber görmek için bir aradayız. Bakın gün olmuyor ki Topkapı Sarayı'nda yeni bir şey bulunmamış olsun. Yeni bir şey fark edilmemiş olsun. Açıkçası bu bizi çok mutlu ediyor. Rutinden kurtuluyoruz. Bu saray Fatih Sultan Mehmet'le beraber 1460 yılında açıldı. Altın oranda dünyanın en muhteşem sarayı ilan edildi. Sonradan gelen birçok padişah, paşa buraya eklemeler yaptılar. Ve bunların bir kısmı değişti, gelişti, bir kısmı unutuldu, tahrip oldu, üstü örtüldü. Ve biz saraya ait her restorasyonda, her tamiratta, her kazıda yeni bir şey bulmanın heyecanını yaşıyoruz. Aslında yeni bir şey biz fark ettik, bulmadık. 300 yıldır orada duruyordu. Üzerinden on binlerce insan basıp geçmişti ama farkına varamamıştı. Benim merak ettiğim, şimdi sizinle beraber göreceğimiz, gözlerden asırlardır saklı olan bu gerçeği biz bugün Cumhuriyet Türkiye'sinin insanları, Osmanlı'nın torunları yeni fark ettik. Peki Osmanlılar acaba bunun farkındalar mıydı? Onlar biliyorlar mıydı? Büyük bir ihtimalle onlar da bunun çok farkında olmadılar. Çünkü onlar şimdi bizim ayakkabıyla gireceğimiz o alanlara ayakkabısız giriyorlardı. Yerler halılarla, hasırlarla, keçelerle kaplıydı ve muhtemelen sizinle heyecanla görmeyi beklediğimiz objeler asırlarca gözlerden saklı bir şekilde kaldılar. Revan Köşkü'ne gideceğiz. Revan Köşkü 1635'te 4. Murat'ın emriyle yapıldı. Ve Revan Köşkü'nün pişmiş tuğladan yapılan altıgen yer zemin tuğlaları üzerine 300 sene önce bir kedi iki patisiyle bastı ve orada ayak izleri bıraktı. 300 yıl önce sarayda yaşayan bir kedinin ayak izleri hala durmaya devam ediyor. Daha esrarengiz olan, dersin ki ya kedidir, oraya konmuştur, daha beton yaştır, yürümüş geçmiştir. Olamaz mı? Tabii ki olur. Ama daha heyecan verici olanı aynı zeminde bir başka tuğla, yer tuğlası zemininin üzerinde bir bebeğin tek ayak izinin bulunması. O orada neden vardı? Niye konmuştu? Hakikaten bebek ayak izi miydi? Diğeri kedi ayak izi miydi? Bunu görüp beraber karar vereceğiz. Açık konuşayım. Bizim bugünkü kedilerin pati izlerinden çok daha büyük. Belki de kedi ayak izi değildi. Hadi gidip yerinde görelim. Şimdi Enderun avlusundayız. Enderun avlusundan nereye geçeceğiz? Bu kilerhane binalarının arasından biz has bahçeye geçeceğiz. Bakın has bahçeye artık girmiş bulunmaktayız. Buraya girdiğimiz zaman işte buraya ne diyoruz biz? Gülhane diyoruz. Ya da sarayın has bahçeleri diyoruz. Şöyle geçelim. Ve işte karşımızda o muhteşem Revan Köşkü. Çok güzel gözüküyor. Burası arka bahçe. Sarayın peyzaj bahçeleri. Avrupa'da da öyledir. Viyana'ya giderseniz Schönbrunn Sarayı, Belvedere Sarayı, Fransa'da Versailles'lar. Hepsinde böyle intizamlı, süslü, geometrik bezemeli bahçe süslemeleri görürsünüz. Peyzajı görürsünüz. Osmanlı'da kendine münhasır muhteşem bahçeleri, peyzajları vardı. Tabii bu bahçelerin içinde bir de padişahların, devlet erkanının oturması, muhabbet etmesi, rahatlaması, o tabiatın içinde bir kendine gelmesi için yaptırmış olduğu mimari yapı elemanları vardı. Bunun en basitine biz ne diyoruz? Kameriye diyoruz. Kameriye. Üstü kapalı, dört tarafı açık bir takım bahçe yapılarına kameriye denir. Kamelya denmez. Kamelya şu gördüğünüz çiçeğin adı. Bak ben bunu her gruba anlatıyorum. Bu yanlışı hep yapıyoruz. Bunun adı kamelya. Şu gördüğünüz balkonun adı ne? Kameriye. Unutmayalım. Bu kameriye, o kamelya.
16. yüzyılda çok güzel bahçe köşkleri yapıldı. 3. Murat'ın İncili Köşkü tam denize nazır bir saray bahçe köşküdür mesela. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hemen şu kenardaki Sofa Köşkü bir bahçe köşküdür mesela. Hekimbaşı Kulesi, arkada Sultan İbrahim'in Haliç'e nazır İftariye Kameriyesi muhteşem bir bahçe köşküdür aslında. Ama bunların tabii en gözdesi, en göz kamaştıranı 4. Murat'ınkilerdir. Bağdat ve Revan'ın fethi üzerine inşa ettiği iki bahçe köşkü. Biri adı üzerinde Revan'ın fethi üzerine yaptırdığı Revan Köşkü, diğeri de arkasındaki Bağdat Köşkü. Bugün bizim konumuz Revan. Birazdan Revan Köşkü'ne girecek. Revan Köşkü'nde tam 300 yıldır kendisini saklamış iki kedi patisiyle bir bebek ayak izini göreceğiz. Göreceğiz ama bir bebeğin ayak izi bir zemine niye konulurdu? Bunun da cevabını bilmek istiyoruz. Bunu konuşmak için gelin şu tarafa doğru yürüyelim. 4. Murat'ın 1635 yılında yaptırdığı muhteşem bir eser. Revan Köşkü. Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilmiş, daha sonra elimizden çıkmış maalesef bir takım eserler var. Bir takım şehirler, bölgeler var. Bunlardan bir tanesi Bağdat'tı, bir diğeri de Revan'dı. Revan neresi? Bugün Ermenistan'ın başkenti olan Erivan. Hatta biz bazen Van-Kars turu yapıyoruz. Uçağımız Kars'a iniyor. Kars'tan Van'a giderken Doğu Beyazıt, Ağrı, hatta Iğdır'a uğruyoruz. Iğdır'dan geçerken Revan, Türkiye sınırımızın hemen arkası. Oradan Revan'ı da ben gruplara böyle kısacık da olsa göstermeye çalışıyorum. Kendi sınırımızdan. İşte o Revan'ı 4. Murat almak için sefere çıktı. Ordusuyla Revan'ı kuşattı ama Revan bir türlü düşmüyordu. En nihayetinde aylar sonra şehrin içinde bir Safevi komutanı, çünkü şehri kimden alacağız? Safevilerden. Onlar da Türk. Ama Sünni değiller. Şii bir Türk devleti, Safeviler. Onlardan alacağız. Şehirde Revan Kalesi içerisinde bir komutan vardı. Emir Gunne. Emir Gunne denilen bu komutan şehrin kapılarını açtı ve 4. Murat ordularıyla girip şehri daha kısa bir sürede ele geçirebildi. Emir Gunne'yi taltif etmek için İstanbul'a getirdi. Bugün Emirgan dediğimiz bahçeler var ya, işte Emirgan bahçeleri dediğimiz bahçelere Emirgan adını vermemizin sebebi bu Safevi komutanıdır. Emir Gunne. Onun adından dolayı bu isimleri kendisine vermiş oluyoruz. Emir Gunne adı oradan geliyor. Revan fethedilince bu fethin zafer nişanesi olarak Sultan 4. Murat bu arkamda görmüş olduğunuz köşkü yaptırdı. Bu köşk çok güzel bir plan şemasına sahiptir. Sekizgen bir yapıda yapılmıştır. Kod farkı vardır. Bakın altında şu an bizim sağır duvarlarla içini göremediğimiz ayrı bir bodrum katı vardır. Şu gördüğümüz kısım yaşam alanı üst katıdır. Üstünde bir kısmı ahşaptan, bir kısmı mermerden balkonları vardır. Ama balkon demiyoruz. Balkon Fransızca bir kelime. Ne diyoruz? Kameriye diyoruz. Ya da seyirgah diyoruz. 4. Murat zaman zaman o ahşap kameriyeye çıkar. Oradan Lale Bahçesi dediğimiz tarihten bu yana şu bahçedeki öğrencilerin, Enderun talebelerinin sportif faaliyetlerini izler. Zaman zaman da aralarına katılır ve iştirak edermiş. Bu sekizgen muhteşem yapıda dışarıdan da gördüğümüz üzere çift sıralı bir pencere sistemi var. Bakın alt katında dikdörtgen köşeli pencereler, üst katında sivri kemerli pencereler ve 2 katlıdır. Dış tarafı daha basit bir revzendir. Daha basit bir revzen. Avrupalılar vitray der. Biz bu renkli cam süsleme sanatına revzen diyoruz. İç kısmında ise daha sanatlı, daha renkli revzenler vardır. O sanatlı kısmı dışarı niye yapmıyor? Allah korusun burada kendine özgü biri bir taş atsa çıt diye kıracak. Ama dış pencere ışığı alır ama sert maddeleri içeri almadığı için içerideki asıl sanatlı revzenleri korumuş olmaktadır. Peki merak ettiğimiz, görmek istediğimiz bu ayak izleri nerede? Revan Köşkü'nün içinde milletin ayakkabısıyla gezdiği o yerdeki altıgen pişmiş tuğlaların üzerinde. Biraz daha yaklaşalım yapıya. Eli böğründelerin güzelliğine bakın. Mesela biz buna pah diyoruz. Pah. Normalde duvar buradan böyle geliyor. Buradan da gelecekti böyle sipsivri. Bu sipsivri geldim buradan geçerken o sivrilik bizim omzumuza vurup vücudumuzu yaralayabilir, zarar verebilir. Artı yolu işgal edecek, yolu dağıtacak.
Osmanlı mimarisi kolaylık sever. Hemen bunu pahlar ve bakın o sivrilik yukarıda devam ediyor yine. Diyor ki bu sivrilik böyle gelecek. Ben bunu pahladım, yonttum ve bir kolaylık sağladım. Artı rüzgarın buradan rahat akmasını sağlar. Böylece hava sirkülasyonu sağlar. Revan Köşkü'ne size her açıdan baktırmaya çalışıyorum. Пошли быстрее. Evet, gelin Revan Köşkü'ne bir de buradan bakalım. Herkesi alalım bu tarafa. Şöyle karşıma geçerseniz. Revan Köşkü'ne bir de buradan bakıyoruz. Bakın burada aslında farklı yüzyıllarda yapılmış iki tane enteresan yapı var. Bir tanesi has daire. O L'nin köşesi. Kanuni döneminde son şeklini aldı. 16. yüzyıl. Ve o yapıldıktan Kanuni 1566'da öldü. Bu ne zaman yapıldı? 1560, öbürü 1635. Yani arada neredeyse bir asır var. Kanuni'nin ölümünden önce yapıldığı için bir asır önce şu bina yapıldı. Bir asır sonra da şu gördüğünüz bina yapıldı. Sekizgen bir bina. Üzerindeki renkli taşları görüyor musunuz? Üzerinde Revan Köşkü'nün o kadar çok renkli taş kullanılmıştır ki kakma resmen bizi Memlüklü mimarisine götürür. Kahire'ye gittiğiniz zaman Memlüklü sanatında ablak sanatı dediğimiz renkli taş süslemeler o biçimdir. Ve burada da biz bu detayları görüyoruz. Yapının alt katı renkli taş kakma, üst kısmı tamamen çini kaplama. Ve yapının içinde bizi ne bekliyor? Bizi Revan Köşkü bekliyor. 4. Murat yaptırmış. Buraya girip oturuyormuş, istirahat ediyormuş, kahvesini içiyormuş, sadrazam yanına geliyormuş, sadrazam ile hasbihal ediyormuş. Peki bu binayı kim yapmış? Yaptıran 4. Murat. Revan Seferi'nin zaferi hatırasına. Yapan da koca ünvanlı bir mimar vardı. Koca Kasım Ağa. Kasım Ağa bir saray mimarıydı ve Mimar Sinan'ın çırağı kim? Davut Ağa. Davut Ağa'nın birkaç çırağı vardır. Çıraklarından biri Sultanahmet Camii'ni yapan Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Bir diğer çırağı da Kasım Ağa'dır. İşte bu eserin Kasım Ağa tarafından yaptırıldığını, Kasım Ağa'nın mimar olduğu kadar siyasete meraklı olduğunu, sadrazamlarla, şeyhülislamlarla çok böyle oturup kalktığını, siyasetle meşgul olduğu için de maalesef ömrünün son yıllarında ağır sürgünler yaşadığını biliyoruz. Hatice Turan Sultan onu burnunu devlet işlerine sokuyor diye Kıbrıs'a sürer. Sürgünden yaşlılık döneminde affedilir, getirilir. İstanbul'da ölür. Keşke sadece sanatıyla meşgul olsa, siyaset pisliğine hiç bulaşmış olmasaydı. Hazır mıyız? Hazırız. Artık giriyoruz. Son bir şey daha anlatacağım, öyle girelim. Saray kedilerinden bahsedelim birazcık. Osmanlı Sarayı'nda kedi var mıydı? Osmanlı Sarayı hayvanları çok severdi bir kere. Kedi ortalıkta rahatlıkla gezebilecek bir hayvandı. Onun için kediyi çok severlerdi. Kediyi beslerlerdi. İlk çağda tapılan bir hayvandı kedi, biliyorsunuz. Mısırların tanrısıydı. Adı Bastet'ti. Ve kedi tanrı onlar için her şeydi. Hititlerle yaptıkları bir savaşta binlerce Hitit askeri sıralanmış. Binlerce Mısır askeri sıralanmış. Ve tam birbirlerine girecekken Hititler sırtlarından heybelerinin heybe torbalarını çıkarıp ellerini sokup birer kedi çıkarmış. Canlı kedi kılıçlarını kediye dayamış. Bütün Mısır ordusu kılıçlarını yere atıp teslim olmuşlardır. Kedi onlar için bu kadar kutsaldı. Sonraki yüzyıllarda tahıl ambarlarını farelere karşı koruduğu için kediler evin birer ferdi gibi sevildi. Bakın köpek de sevilirdi. Ama köpek genelde toplumlarda köpeğin yeri bahçeydi. Köpeğin boynunda tasması olurdu. Kedi gibi serbest dolaştırılmazdı. Her zaman kontrol altında tutulurdu. Bugün köpeği sokaklara sürülerle salan bir tek medeniyet var. Türkiye Cumhuriyeti ve Hindistan. Başka yok. Köpek her zaman kontrol altında olurdu. Topkapı Sarayı'nın köpekleri vardı. Tazıları vardı. Avda kullanılırdı. Ama hepsinin kulübesi vardı, tasması vardı, yeri vardı. Kafasına göre hiçbiri ortalıkta gezmez, gezdirilmezdi. Tarih bunlara şahitti. Onun için saray ortamında özgürce gezen bir papağanlar vardı, bir de kediler vardı. Bunlar birbirine musallat olmuyor muydu? İlginç bir şekilde olmuyorlardı. Ve
kedilerin bu özgürlüğü 300 sene evvel yaşamış ilginç bir kedinin ayak izlerini günümüze kadar getirdi. Şimdi siz kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ben soracağım size. Bu normal bir kedi ayak izine benziyor mu diye. Sanki daha iri gibi duruyor. Öyle mi değil mi? Buyurun. Arkadan tabii şu soru gelecek. Peki Talha Bey, normal bir kediye göre daha iri ise bu sarayda daha iri kediler beslenmiş miydi? Cevabı içeride. Bakın kapının önüne geldik. Revan Köşkü. Ya şu renkli taş işleme sanatına bakar mısınız? Bunun adı porfir. Romalıların kutsal taşı bu. Öyle her yerde bulamazsınız bu taştan. Şu renkli taşlar beyaz mermere ne kadar güzel kakılmış. İnsan hayran oluyor. Yeşil somakiler. Yerde bakın. Bundan daha güzel bir merdiven basamağı var mı? Ya insan basmaya korkuyor ama başka çaremiz de yok. Ve artık içeri giriyoruz. İçeri girdik. Herkes arasın bakalım. Kedi patisi arıyoruz. Yerlerde kim bulacak önce? Kim bulacak? Buldunuz mu? Tebrikler. Ben gördüm aslında çaktırmadım size. Herkes gelsin bu tarafa doğru. Herkesi alalım. Bakın kapıdan girerken bakın ve geçin. Çok kalabalığız çünkü. Hızlıca. Evet. Kedi patisi. Cep telefonlarınızda bir ışık yapar mısınız? Bir 3-4 tane ışık yapalım. Bir kısmımız giremedik yalnız ya. Bak şurada. Bakın evet. Evet. Bakın burada. Hemen hızlıca bir anlatayım. Bakın görüyorsunuz kedi patisi 2 tane. Normal kediye benziyor mu, daha mı iri? Daha iri. Daha iri değil mi? Bayağı iri. Kesinlikle daha iri. Evet. Bakın bu kesinlikle daha iri, daha büyük. Sadece ışık tutalım, sabit ışık. Şimdi bakın insan şaşırıyor buna. Bakın ben parmağımı koyuyorum. Benim parmağımdan pençelerin iriliğine bakın. Normal bir kedi ayak izinden yaklaşık 4 kat daha fazla. Büyük bir ihtimalle sarayda beslenen özel Siyam kedileri vardı. Vaşak tarzı kediler vardı. Onlardan birinin ayak izleri olduğunu düşünüyoruz. Şöyle açılalım. Arkadakiler de gelsinler. Şöyle alalım kamerayı buraya. Şu tarafa doğru alalım kamerayı. Bakın şurada da görüyorsunuz. Minicik ama değil mi? Bunlar iyice küçük. Bakın bunlar daha bir küçük. Burada duran. Şurada da var. Hemen şuraya da bakalım. Şunlar. Bakın burada da var. Kedi ayak izleri. Başka bulduk mu? Bu kadar değil mi? Burada. Tamam şimdi biraz konuşalım. izi şu herhalde. Evet tebrik ediyorum, buldunuz, harikasınız. Evet. Çok dikkatli. Bebek ayak izi de orada. Ayak izini buldum. Bebeği sonra anlatacağım. Önce bir kediyi biraz konuşalım. Oldu, Şimdi çekiyorlar. Osmanlı toplumunda hediyeleşme çok önemliydi. Toplumun kendi içinde hediyeleşmesi, bir de siyasi arenada hediyeleşme çok önemliydi. Yani bu toplumda insanlar, mesela devletler arası, Safeviler Osmanlı ile aralarını iyi tutmak için tonlarla hediye gönderiyor. Halılar gönderiyorlar, ipekli kumaşlar gönderiyorlar ve egzotik canlı gönderiyorlardı. Mesela bir seferinde gergedan göndermişti Safeviler. Mesela 4. Mehmet'e, 3. Murat'a, 2. Selim'e fil hediye gönderiyorlardı. Egzotik canlılar, aslan, kaplan hediye gönderiyorlardı. Mesela 2. Mahmud'a zürafa göndermişlerdi. Osmanlı halkının hiç görmediği, bilmediği bir hayvan zürafa. Bugün biz belgesellerden her türlü egzotik canlıyı görüyoruz. O gün bilmiyoruz. Mesela Sultan İbrahim'e hediye olarak Safeviler o gün bugünkü İran coğrafyası. Bir uçları Afrika'ya dayanıyor. Oradan gergedanlarla, parslarla, vaşaklarla süslü öyle bir hayvan topluluğu hediye etmişler. İçinde özel Siyam kedisi denilen vaşak cinsleri var, iri. Yani burada gördüğümüz ayak izleri buna benziyor. Peki burada ilginç olan şu. Bunlar ayağımızı bastığımız bu altıgen zemin nasıl bir zeminde? Bu taştan yontma bir zemin değil. Bu bizzat dökme bir zemin. Tuğla yani. Özel tuğla, hamuru var, hazırlanıyor. Kalıbı var, altıgen basılıyor. Bakın aralar sıva dolgu zaten. Ve o şekilde hazırlanıyor. Bunu burada hazırlayıp, şekillendirip, aralarını doldurup burada kurumaya bırakmış olabilirler. Dışarıda bir başka ortamda hazırlayıp kurumaya bırakıp buraya getirmiş olabilirler. Her halükarda bunu kurumaya bıraktıkları bir ortamda üzerinde 300 yıl öncesinin
saray kedileri gezmişti. Ve üzerinde bu izleri bırakmışlardı. Bu birinci muamma. Kendimizce çözmeye çalıştık. Asıl muamma başka. Burada bakın hemen şuradan gösteriyorum. Şurayı görüyor musunuz? Burada bir bebek ayak izi var. Bunu uzmanlarımız incelediler ve hakikaten küçücük, daha yürüyemeyecek kadar olan, bakın benim elim de küçüktür gerçi. Şöyle böyle normal bir eli, abi şu elini bir uzat. Normal benim elim de ufaktır, benim hiç ölçü değil. Bakın görüyorsunuz bebeğin ayak izinin küçüklüğünü, yani 2 parmak arasından daha küçük. Teşekkür ederim. Burada bunu görüyoruz. Peki bir bebek ayak izi niye konurdu? Bir bebek ayak izi. Normalde bizim medeniyetimizde vefk diye bir şey var. Vefk, tılsım. Mesela Kudüs'e gittiğiniz zaman, Orta Doğu ülkelerini gezerken, hatta İstanbul Kapalı Çarşı'da böyle el görürsünüz. Kenarı nazar boncuklu, hatta ortasında göz çizilmiş eller. Kimi Fatma'nın eli der, Hazreti Fatıma'nın, kimi Meryem'in eli der, Hazreti Meryem'in. Ama herkes o elleri oraya koyar. Mesela internete girin, ayak deyin, ayak nazar boncuğu. Binlerce satılıyor şu an. Ayaklı ve elli nazarlıklar. İlk çağdan beri bunların olduğunu biliyoruz. Mesela bir gün Muğla, Lagina antik kentine gidin. Hekate denilen büyü ve büyücülüğün tanrıçası var. Roma'da tapılan bir kadın tanrıça bu. İnanmışlar, bir put. Ve Lagina'ya gittiğiniz zaman Lagina'daki Hekate kültü için yapılmış 2000 sene evvelki Roma tapınağında, tapınağın bütün basamaklarında bir sürü ayak izi göreceksiniz. Kim bırakmış? Oraya adak için gelenler. Keçi koyun getirmiş, dua etmiş. Ne bileyim bir deste buğday sapı bırakmış. Ama nihayetinde dua etmiş. Adağı var. Benim kız üniversite sınavını kazansın. Benim oğlan iş bulsun. İşte bir tane gelinimiz, damadımız. Herkesin bir derdi var. İşte kocam iş bulsun. Var herkesin bir derdi. Araba alalım, yatımız katımız olsun. Ve oraya o duasını yaparken insanoğlunda bir de şu var. Ya benim dua ihmal edilirse, ya unutulursa. O zaman ne yapalım? Duayı kağıda yazalım, sokuşturalım. Ayasofya'dan kağıtlar çıktı. Ya da biz buraya kesin geldik. Hekate bizi unutmasın. Ayağımızın, elimizin izini bırakalım. Yüzlerce tapınak basamağına ayak izi konulmuş. Ve o ayak izleri kendilerinin ayağını bir güzel koymuş, etrafından çizmiş, sonra da kazımış. Ve o tapınağa bir iz bırakmış. O şekilde bir iz. Bu bebek ayak izleri, el izleri, hatta at, nal izleri, tılsım, vefk, koruyucu olarak evlere, barklara yapılmış. Büyük bir ihtimalle uzmanlarımız, mesela Şeyda Hanım'ın da bu konuda iddiası aynı yönde. Büyük bir ihtimalle tılsım olarak bu bebek ayak izinin buraya, çünkü bebek burada, hadi kedi kendi kendine gezdi. Bebek burada kendi kendine gezemeyeceği için bu bilerek konuldu. Vefk, tılsım olarak deniyor. Çünkü bebek masumdur. Bebek günahsızdır. Bebek bereketin simgesidir. Bir evde bebek varsa o eve bereket yağar. Evdekilerin kısmeti açılır, kazancı artar. Böyle niyetlerle buraya tılsım, vefk anlamında bir bebek izi konulmuş deniliyor. 300 yıl öncesinden kedi pati izleri ve bebek izleri bizi bakın nerelere nerelere götürüyor.